Legends'ın birinci bölümünü inceleyip eleştirdim. Aynı şekilde ikinci bölümü için de böyle bir video çektim. Ve geldik Monstrosity'nin sonu olan 3. bölüme. İzlerken en keyif aldığım bölüm buydu diyebilirim. Ayrıca bu videoda 3. bölümü inceledikten sonra genel olarak seri hakkındaki son eleştirilerimi de anlatacağım. O halde eğer abone olup videoyu beğendiyseniz lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Hepinize selamlar. Ben Fon. Giriş kısmında da söylediğim gibi bugün Monstrosity'nin 3. bölümünü yani son bölümünü inceleyeceğim. Bölüm incelemesini yaptıktan sonra da bu serinin tamamı hakkındaki eleştirilerimi anlatacağım. Sonrasında ise Legends'ın geleceği hakkındaki bazı teorilerimi sizlere sunacağım. Bölümün ilk saniyelerinde Kain artık bu diyarda neredeyse delirme aşamasına geldiğini görüyoruz. Pusuladaki ufak hataya sinirlenip fırlatıyor ve Mac'in tek kelime etmesine karşılık olarak onu tersliyor. Ardından özür dileyip buradan çıkmak için her şeyi verebileceğini söylüyor. Sonra da Usta Wu'yu görüyor. Ama Usta Wu hayaletimsi ve korkunç bir şekle sahip. Kai buna rağmen uzaklaşan Usta Wu'nun peşinden koşarak gitmeye devam ediyor. Peşinden koşarken de bu seride beni en çok sarsan cümleleri söylüyor. Usta Wu, dur! Herkes gitti. Her yere baktım. Çok yalnızım. Lütfen yardım et. Koşarken de aynı zamanda Kain ağladığını görüyoruz. Hem de bu 14 yıllık Ninjago tarihinde ilk kez bu yaşanıyor. Kain ilk defa ağladığı gösteriliyor. Ailesi yokken yanında Nia vardı. Nia yokken de yanında dostları ve ustası vardı. Ama bu sefer yanında onu destekleyip ayakta tutabilecek hiç kimse yok. Sadece kendisi ve onu yok etmek isteyen bir grup canavar var. Kain bu durumda ağlaması kadar doğal bir şey yok. Usta Wu'yu bir göle kadar takip ediyor. Burada aynı zamanda gölün üzerinde bir tür yansıma görüyor. Yansımada Usta Wu ve diğer ninjalar yer alıyor. Jay ve Lloyd haricindekilerin eski tasarımlarını kullanmaları beni çok şaşırttı. Bunun sebebinin Kain hafızasında ninjaların bu şekilde yer aldığından dolayı olduğunu düşünüyorum. Yansımadaki diğer ninjalar Kai'ye bu yaşadıklarının artık sona erdiğini, güvende olduğunu ve onlara katılmasını söylüyor. Kai suya doğru ilk adımını atacakken Mac gelip bu işte bir terslik olduğunu söylüyor. Kai buna yanıt olarak gölün altında evine giden bir portal benzeri bir şey olabileceğini söyleyerek suyun içine giriyor. Kai'nin burada saçmaladığını düşünüyorum. Kendisinin de bu fikrin saçma olduğunu düşündüğünü farz ediyorum. Ama küçük bir umut olsa da gerçek olma şansı var. Bu umuda tutunarak ilerlemeye devam ediyor. Buradan hemen çıkıp eski yaşamına dönmek istiyor. Bu yüzden yansımadaki ninjalar ne derse desin hipnoz olmuş biri gibi söyleneni yapacak durumdaydı. Ve Kai'nin en büyük korkusunun suya girmek olduğunu hatırlıyor musunuz? Kai burada hiç tereddüt etmeden suya dalıp ninjalara ulaşmak istiyor. Bunu 5. sezonun son bölümlerinde de gördük. Kai Lloyd'u kurtarabilmek için en büyük korkusu olan suya girmeyi göze alıyor. Yani Kai'nin en büyük korkusu suya girmek değil. Onun en büyük korkusu sevdiklerini kaybetmek. Yalnız var ya tam felsefeci oldum he. Bölümün devamında Kai, Mac'e ihtiyacının olmadığını ancak ninjalara ihtiyacının olduğunu söylüyor. Bu sırada gölden çıkan bir canavarın kolu Mac'i yakalıyor. Burada Kai gerçekten ayıp etmiş. Mac'i ben de fazla sevmiyorum. Ekran süresini doldurmak için eklenen bir karakter. Ancak Kai'nin ona bunları söylemesi ister istemez karşısındaki kişinin kırılmasına yol açabiliyor. Gerçi Kai'nin de bunu söylediği sırada kafası yerinde değil. Ama yine de söylememesi daha iyi olurdu. Kai gölde ilerlemeye devam ederken ilk bölümde gördüğümüz koruyucu ejderha da yardıma geliyor. Ancak o da yavrusunun yansımasını görüp kendini kaybediyor. Hemen ardından Mac de göldeki yansımada ustasını görüyor. Ancak buna kanmayıp bu yansımaların sebebi olan deniz canavarına doğru yöneliyor. Deniz canavarının ağzında parçalanmaya başlayan Mac, kılıcını kalbine götürüp kendine feda ederek canavarın ağzında büyük bir patlama oluşturuyor. Bu patlamadan sonra canavarın dengesi bozulduğundan dolayı yansımalar kayboluyor. Kai ve ejderha denizin dibindeyken bunu fark ediyor ve ejderha savaşa hazırlanırken Kai'nin yüzünde karamsar bir ifade görünüyor. Çünkü bu yansımaların sahte olduğunu anladı ve son umudu olarak gördüğü bu kurtuluşu kaçırdı. Ejderha ve Kai gölün dibinden yukarı yani canavarın yanına gidiyorlar ve Kai burada tam anlamıyla Prime açarak canavarı yok ediyor. Bu muhtemelen Kai'nin şu ana kadar gördüğümüz en güçlü haliydi. Bu sahne tıpkı bir animeden çıkmış gibiydi. Efsane ötesiydi ve bölümün devamında Kai yoluna devam ediyor. Böylece bölüm sona eriyor. Şimdi biraz da Monstrosity'nin genel olarak iyi ve kötü bulduğum kısımları
kısımlar ile ilgili konuşacağım. Animasyon konusunda diyecek hiçbir lafım yok. Adamlar harika bir iş çıkarmış ve böyle uğraştırıcı bir animasyonu daha pratik bir şekilde bitirmek için birkaç kurnazlık yaptıklarını fark ettim. Yan karakterlerin ikisi de insan değil. Biri telepati yoluyla yani ağzını oynatmadan konuşan bir ejderha. Diğeri ise cansız bir mek. Kain ise film boyunca maskesi ağzındaydı ve saçı şapkasından dolayı çoğu zaman görünmüyordu. Bunların sebebinin tek bir anlamı var. Ellerindeki bütçeyi iyi değerlendirmek için filmdeki ağız ve saç hareketleri gibi uğraştırıcı animasyon kısımlarını çözüm bulmuşlar gibi geldi bana. Bu serideki en büyük soruna gelirsek, izleyen neredeyse herkesin hemfikir olduğu bir ortak sorun vardı. Kime sorsam sorayım, filmi izleyen kimi görürsem göreyim şunu söylediler. Film gerçekten çok iyiydi ama fazla kısaydı. Ben de buna sonuna kadar katılıyorum. Ellerinde muhteşem bir konsept var, muhteşem bir hikaye ilerleyişi var ve bunu 15 dakikaya sığdırıyorlar. Bana kalırsa en az 45 dakika olmalıydı. Hatta böyle bir hikaye için bu kadarı bile az. Gerçekten de çok harcanmış bir potansiyel. Yine de 15 dakika olmasına rağmen izlerken epey keyif aldım. Bu kadar kısa olmasının nedenine gelirsek, az önce sizlere stüdyonun elindeki bütçenin sınırlı olabileceğinden dolayı bazı kısımları akıllıca bir şekilde gizlediklerini söylemiştim. Belki de bu serinin bu kadar kısa olmasının nedeni de animasyonun uğraştırıcı olmasından kaynaklıdır. Öyle olsa bile biraz daha bekletip animasyon için daha fazla zaman ayırsaydılar daha iyi olurdu. Bu serinin sevmediğim bir kısmı da belirsizlik. Serinin yapılış amacı Kain birleşmeden sonraki süreçte neler yaşadığını anlatmaktı. Ancak serinin başında ne Kain bu diyarda uyandığı ilk sahneleri görebildik ne de son sahnede canavarlar diyarından çıkıp çıkmadığını. İşte serinin kısa olmasından kaynaklı olan yanlışlardan biri de buydu. Legends'ın devamında neler olabileceğine gelirsek, yazarların önünde iki yol var gibi görünüyor. Birincisi diğer ninjaların birleşmeden sonra neler yaşadığını öğrenebilmemiz için her ninjaya kaya yaptıkları gibi kısa filmler çıkarmak. Diğeri ise Kain birleşmeden sonraki yolculuğunun devamı niteliğinde devam bölümleri yapılması. Açıkçası diğer ninjalara da bu tarz kısa filmler yapılmasını çok isterdim. Ancak Kain bu 3 bölümdeki performansı bana yetmedi. Yani Kain hikayesinin devamı niteliğinde olması da diğer ninjalar için yapılması da benim için pek fark etmez. Tabii bir Kai hayranı olarak ikinci seçeneği yeğlerim. Legends'ın Monstrosity kısmı çıkmadan önce bu serinin yalnızca Monstrosity yani canavarlar diyarı kısmının Kai ile ilgili olacağını ve devamında ise sırayla diğer ninjalara yapılacağından emindim. Ancak Monstrosity'nin son sahnesinin net bir sona ulaşamadığını görünce neden devamını yapmasınlar diye düşündüm. Hem birleşmeden haftalar sonra Kai ve Lloyd ilk kez bir araya geldiğinde Lloyd Kai'nin garip diyarlardan buraya kadar geldiğini söylemişti. Yani Manasır'a gelene kadar sadece canavarlar diyarı değil, birkaç tane diyardan daha geçtiğinden bahsediyor. Bu yüzden Monstrosity'nin son kısmında Kain canavarlar diyarından çıkmayı başardığını ancak daha fazla diyardan geçip Bounty'ye ulaştığını düşünüyorum. Bu nedenle Legends'ın diğer kısa filmlerinde Kain Manasır'a gelene kadarki yolculuğundan hangi diyardan geçip neler yaşadığını öğrenebiliriz. Bölümleri sıralayacak olursam en sevdiğim bölümler sırasıyla 3, 1 ve 2. bölümler ve bu videomuzun da sonuna geldik. Eğer Legends serisi hakkında daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenerek bana bunu bildirebilirsiniz. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere, hoşça kalın. Üzgünüm. Sadece bütün bunların bitmesi için her şeyi verirdim.